Ders 1. Hedef belirleme. Akilli hareket. Hedeflerinize ulaşmak için bir zaman çizelgeniz var mı? Evet, doğru yolda ilerlememi sağlayacak bazı kilometre tasları belirledim. Bu mükemmel. Parçalamak onu daha yönetilebilir hale getirir. Kesinlikle. Motivasyonumu ve odaklanmamı sağlıyor. İlk dönüm noktanız nedir? Araştırmamı önümüzdeki ayın sonuna kadar tamamlamayı planlıyorum. Bu sağlam bir plan. Bilgi toplamak için size yeterli zaman verir. Evet, sonra fikirlerimi uygulamaya başlayabilirim. Her şeyin senin için nasıl gelişeceğini görmek beni heyecanlandırıyor. Ders 2. Yiyecek seçimleri. Şehrimde seçebileceğim pek çok yiyecek var, özellikle de İtalyan restoranları. Kulağa harika geliyor. İtalyan mutfağı favorilerimden biridir. Benim de. Makarna ve pizza seçenekleri sonsuzdur. Evet, lezzetli tatlıları da unutmayalım. Kesinlikle. İyi bir tiramisu her yemeği özel kılabilir. Tavsiye ettiğiniz favori bir İtalyan restoranı var mı? Evet, şehir merkezinde harika değerlendirmelerin olduğu büyüleyici küçük bir yer var. Denemeyi çok isterim. Yakında orada bir akşam yemeği planlayalım. Mükemmel. Bazı otantik İtalyan yemeklerinin tadını çıkarmak için sabırsızlanıyorum. Ders 3. Thornhill cerrahisi. Toronto'nun hemen kuzeyinde bulunan Thornhill oldukça dikkat çekici bir bölgedir. Kesinlikle. Gelişmiş tıbbi tesisleriyle tanınır. Evet, bugün tüm ameliyatlar orada yapılıyor ki bu da etkileyici. Bu doğru. Bölgedeki en iyi uzmanlardan bazılarına sahipler. Yüksek kalitede bakimin mevcut olduğunu bilmek rahatlatıcıdır. Kesinlikle. İnsanlar bu tür hizmetlere erişebildiklerini bildiklerinde kendilerini daha güvende hissediyorlar. Ve oradaki teknolojideki gelişmeler dikkat çekici. Evet, gerçekten bölgede sağlık hizmetleri için bir standart belirliyor. Thornhill'in tıbbi mükemmellik için bir merkez haline geldiğini görmekten mutluyum. Ders 4. Seyahat hazırlığı. Oteller tahmin edilemez olabilir ancak hazırlıklı olmak daha iyidir. Tamamen katılıyorum. Herhangi bir seyahat için bir planın olması şarttır. Evet, geldiğimizde kalacak bir yerimizin olmasını sağlıyor. Üstelik bizi son dakika stresinden ve zahmetinden de kurtarabilir. Bir planımızın olmasına sevindim, her şeyi kolaylaştırır. Kesinlikle. Ve tatilimizin tadını çıkarmamız için bize daha fazla zaman veriyor. Ayrılmadan önce rezervasyonlarımızı bir kez daha kontrol edelim. İyi bir fikir. Her şeyin doğrulandığından emin olmak istiyorum. Sağlam bir planla rahatlayabilir ve harika vakit geçirebiliriz. Ders 5. Değerli gelenekler. Kalıcı anılar yaratan geleneklere sahip olmak harika. Kesinlikle. Kişiselleştirilmiş gelenekler her kutlamanın özel hissetmesini sağlar. Evet, bizi gerçekten deneyimlerimize ve sevdiklerimize bağlıyorlar. Tatillerde aile geleneklerimize değer veriyorum. Bizi bir araya getiriyorlar. Ben de. Geçen yılki toplantıyı hatırlıyor musun? Unutulmazdı.
Evet, masa etrafında paylaşılan kahkahalar ve hikayeler paha biçilemezdi. Her geçen yıl o anlar daha da anlam kazanıyor değil mi? Kesinlikle. Hayat hikayemize bölümler eklemek gibi. Bu anıları yaratmaya devam edelim, hayatımızı zenginleştiriyorlar. Ders 6, Akintilarda gezinme. Akintiler tarafından rotadan itiliyordu ve bu da onu zorlu hale getiriyordu. Bu zor görünüyor. Yolculuğu sırasında sular sert miydi? Evet, direkt rota sadece 32 mil olmasına rağmen çok daha uzunmuş gibi geldi. Hayal edebiliyorum. Tahmin edilemeyen sularda gezinmek zor olmalı. Kesinlikle. Bu gibi durumlarda odaklanmış kalmak çok önemlidir. Doğru yolda kalmasına yardımcı olacak herhangi bir stratejisi var mıydı? Evet, akıntiyle mücadele edebilmek için rotasını sık sık ayarlamak zorunda kalıyordu. Bu çok yorucu geliyor. Çok fazla kararlılık gerektirir. Gerçekten öyle, azim, engelleri aşmanın anahtarıdır. Ders 7, en iyi fırsatlar. En iyi fırsatlar konusunda araştırmama başlamayı düşünüyordum. Bu akıllıca bir hareket gibi görünüyor. Ne tür fırsatlar arıyorsunuz? Esas olarak seyahat indirimleri ve belki bazı teknolojik aletlerle ilgileniyorum. Doğru teklifleri bulursanız bunlar gerçekten artabilir. İnternetten kontrol ettiniz mi? Evet, fiyatları karşılaştıran birkaç web sitesi buldum ancak daha derine inmem gerekiyor. Kesinlikle zaman ayırmaya değer. Bazı sitelerde fiyat düşüşleri için uyarılar bile var. Bu harika bir fikir. Doğru anı beklersem çok şey kurtarabilirim. Kesinlikle. Ayrıca bazı mağazaların üyelere özel indirimleri var. O halde bu üyeliklere kaydolmayı düşünmeliyim. Ders 8, yaz aylarında alışveriş merkezleri. Yaz aylarında alışveriş merkezlerinin ne kadar kalabalık olduğunu fark ettiniz mi? Kesinlikle. Sanki herkes sıcaktan kapalı mekana siginiyor. Sa. Dışarıda kavurucu havalarda klima çok rahatlatıcı oluyor. Üstelik alışveriş merkezlerinde keyifle yapılabilecek pek çok aktivite var. Kesinlikle. Alışverişten yemeğe kadar tam bir kaçış. Hatta bazen daha fazla insanın ilgisini çekecek etkinlikler veya gösteriler bile düzenlerler. Bu doğru. Alışverişi daha çok eğlenceli bir gezi gibi hissettiriyor. Bu atmosferi seviyorum. Canlı ve enerji doludur. Kesinlikle. Sıcak bir yaz gününü geçirmenin harika bir yolu. Ders 9, alışveriş merkezinde alışveriş. Alışverişe gitmek ister misin? Hadi alışveriş merkezine gidelim. Kulağa harika geliyor. Birkaç şey almam gerekiyor. O kadar çok mağazaları var ki, tüm seçenekler arasında kaybolmak çok kolay. Doğru ama yeni mağazaları keşfetmek her zaman heyecan vericidir. Ayrıca bu hafta sonu harika indirimler olduğunu duydum. Mükemmel zamanlama. Alışveriş yaparken iyi pazarlık yapmayı seviyorum. Ben de. Hiçbir şeyi unutmamak için bir liste yapalım. İyi bir fikir. Bu şekilde odaklanabiliriz ve dolaşarak zaman kaybetmeyiz. Kabul ediyorum. Alışveriş çılgınlığımızı canlandırmak için önce bir kahve içelim.
Ders 10, Okyanusa yakın yasam. Avustralya'da milyonlarca insanın okyanusa yakın yerlerde yaşadığını biliyor muydunuz? Evet, büyüleyici. Plaj yaşam tarzı çok çekici görünüyor. Kesinlikle. Birçok kişinin hayalini kurduğu eşsiz bir yaşam tarzı sunuyor. Ve doğal güzellik nefes kesicidir. Plajlar tam bir hazinedir. Gerçekten öyleler. Ayrıca okyanusa yakın yaşamak rahatlatıcı olabilir. Dalgaların sesinin sakinleştirici ve güzel olduğunu hayal ediyorum. Kesinlikle. Koşuşturmadan mükemmel bir kaçış. Sörf yapmak ve yüzmek gibi keyif alabileceğiniz pek çok aktivite var. Kesinlikle. Macera ve rahatlamayla dolu bir yaşam tarzı. Ders 11, Kirmizi Tuklalı Ev. O evin üst kısmı kırmızı tuğladan yapılmış değil mi? Evet, yeşil ağaçların arasında çok güzel duruyor. Kırmızı tuğlanın ona klasik bir görünüm kazandırmasını seviyorum. Gerçekten öyle. Ve baca mükemmel bir şekilde eslesiyor. Eve karakter katar, rahat ve davetkar hissettirir. Kis geceleri sömine basında oturduğumu hayal edebiliyorum. Kulağa hoş geliyor. Tukla bacanın sıcaklığı rahatlatıcıdır. Kesinlikle. Tukla evler, birçok modern evin sahip olmadığı gibi çekicilik sahiptir. Kesinlikle. Tasarımlarında zamansız bir şeyler var. Ders 12, Yeni Kılavuz. Burada yalnızca 3 haftadır çalışıyorum ve oldukça macera dolu bir deneyimdi. Bu heyecan verici geliyor. Ne yapıyorsun? Ben bir tur rehberiyim ve insanlara bu yerin büyüleyici tarihini anlatıyorum. Bu ödüllendirici olsa gerek. Paylaştığınız en ilginç gerçek nedir? Ziyaretçilere birçok kişinin gözden kaçırdığı gizli mücevherleri anlatmayı seviyorum. Bu gerçekten harika. Unutulmaz deneyimleriniz oldu mu? Kesinlikle. Daha geçen hafta bir aile o kadar meşguldü ki onlarca soru sordular. İnsanların bu düzeyde ilgi göstermesi harika. Ne sordular? Önemli yerleri çevreleyen yerel efsaneleri ve hikayeleri merak ediyorlardı. Ders 13, Strateji. Son zamanlarda gerçekleşen açık savaşı duydunuz mu? Yaptım. Ama birinin bunun yerine avantaj beklemeye karar verdiğini anlıyorum. Evet, önce bölgeyi araştırması için sinir görevlisi Jim Bovier'i gönderdi. Bu akıllıca bir hareket. Araziyi bilmek gerçekten sonucu değiştirebilir. Kesinlikle. Bovier'in deneyimi onu bu görev için mükemmel bir seçim haline getirdi. Sizce orada ne buldu? Düşmanın mevzileri hakkında değerli bilgiler topladığını tahmin ediyorum. Bu onlara savaşta önemli bir avantaj saklayabilir. Her şey stratejiyle alakalı değil mi? Bazen sabır en iyi yaklaşımdır. Ders 14, İkilem. Tutkumu sürdürmekte finansal istikrarı bulmak arasında kaldım. Bu, içinde bulunulması zor bir durum. Ne konusunda tutkulusunuz? Sanatı seviyorum ve tam zamanlı olarak yaratmak istiyorum ama faturalar birikiyor. İkisi arasında bir denge bulmayı düşündünüz mü?
Yaptım ama ikisine de zaman ayırmak zor. Belki sanatınızla küçükten başlamak baskıyı hafifletmeye yardımcı olabilir. Bu bir plana benziyor. Simi sürdürürken komisyon da yapabiliyordum. Kesinlikle. Bu, güvenliğinizi kaybetmeden tutkunuzu beslemenin bir yoludur. Bu fikir hoşuma gitti. Ayrıca bir müşteri tabanı oluşturmaya da yardımcı olabilir. Ders 15, Şelaleler. Turistlerin çoğunluğunun şelalenin Kanada tarafında konakladığını biliyor muydunuz? Gerçekten mi? Onu bu kadar popüler yapan ne? Ki şelale var ve Kanada'dan gelen manzara nefes kesici. Bu mantıklı. Sizce ziyaret etmeye değer mi? Kesinlikle. Deneyim, özellikle geceleri ışıklarla unutulmaz. Ne kadar güzel olması gerektiğini hayal edebiliyorum. Yapılacak başka ne var? Yakınlarda tekne turlarından yürüyüş parkurlarına kadar pek çok ilgi çekici yer bulunmaktadır. Macera dolu bir gün gibi görünüyor. İyi restoranlar var mı? Evet, yemek yerken tadını çıkarabileceğiniz muhteşem manzaralara sahip birkaç tane var. Ders 16, Dil. İngilizce, Afrika ve Asya halklarının dillerinden çok şey ödünç aldı. Dilimizin bu kadar çeşitli hale gelmesi büyüleyici. Kesinlikle. Günlük olarak kullandığımız birçok kelimenin kökleri başka kültürlere dayanmaktadır. Gerçekten ticaretin ve etkilesimin tarihini yansıtıyor değil mi? Kesinlikle. Dilin başkalarıyla temas yoluyla nasıl geliştiğini gösterir. Kelimelerin kökenlerini öğrenmeyi seviyorum. Hangileri sizi şaşırtıyor? Safari ve çay gibi kelimeler o kadar zengin bir geçmişe sahip ki. Basit bir kelimenin bu kadar çok tarihi taşıyabilmesi şaşırtıcı. Ve İngilizce öğrenmeyi herkes için daha ilgi çekici hale getiriyor. Ders 17, Kahvaltı. Saklikli kahvaltı harika bir rutine benziyor. Bir deneyeceğim. Bu harika bir fikir. Ne yapmayı planlıyorsun? Yulaf ezmesini meyve ve fındıkla düşünüyorum. Kulağa lezzetli ve besleyici geliyor. Favori meyveniz var mı? Muz ve meyveleri severim. Hoş bir tatlılık katıyorlar. Bunlar harika seçimler. Onlar da vitaminlerle doludur. Kesinlikle. Güne enerjiyle başlamanın faydalı olacağını düşünüyorum. Gün boyunca nasıl hissettiğiniz konusunda kesinlikle bir fark yaratıyor. Sabahlarımı nasıl değiştireceğini görmek için sabırsızlanıyorum. Ders 18, Gitar. Müzik sevginizi çok iyi anlıyorum. Müziğin keyfini çıkarın ve gitar tellerini tingirdatmaya devam edin. Teşekkürler. Gitar çalmak benim için çok keyifli bir deneyim. Bunu görebiliyorum. Sık sık oynar mısın? Kısa bir süreliğine de olsa her gün pratik yapmaya çalışıyorum. Resmenin anahtarı bu, değil mi? Tutarlılık önemlidir. Kesinlikle. Her antrenman beni hedeflerime biraz daha yaklaştırıyor. En çok hangi tür müziği çalmaktan hoşlanırsınız? Halk müziğini seviyorum. Çok sıcak ve davetkar bir havası var. Bu çok güzel.
Müzik çalmak sizi gerçekten başkalarına bağlayabilir. Ders 19. Araştırma. Önümüzdeki 20 yıl boyunca çok tartışmalıydı. Darwin bilimsel araştırmalarına devam etti ve Odaklandığı ana konulardan bazıları nelerdi? evrim ve doğal seçilim konularına derinden ilgi duyuyordu. Bu biyolojinin çok önemli bir parçası. İnsanlar nasıl tepki verdi? Birçoğu, özellikle de güçlü dini inançlara sahip olanlar şüpheciydi. Hayal edebiliyorum. Yerleşik görüşlere meydan okumak tepkilere yol açabilir. Evet, ama Darwin'in teorileri bilimde önemli tartışmaların fitilini ateşledi. Bir kişinin bu kadar çok alanı etkileyebilmesi büyüleyici. Kesinlikle. Çalışmaları modern biyolojinin temelini attı. Ders 20. Güven. Utangaçlık büyük bir engel olabilir ama evet, pratik yapmaya ve özgüven kazanmaya devam edelim. Kabul ediyorum. Ne kadar çok meşgul olursak, o kadar kolay olur. Kesinlikle. Zaten iyileştirmeler fark ettim. Bunu duymak harika. Hangi teknikleri kullanıyorsunuz? Grup ortamlarında az da olsa daha çok konuşmaya çalışıyorum. Bu harika bir yaklaşım. Her küçük adım önemlidir. Evet, ve bunu her yaptığımda kendimi daha rahat hissediyorum. Doğru yoldasın. Bir sonraki hedefiniz nedir? Kendime daha fazla meydan okumak için topluluk önünde konuşma grubuna katılmak istiyorum. Ders 21. Teklif. Herkesin dahil olduğunu hissetmesi için makul ayarlamalar gereklidir. Kesinlikle. Sizce ne tür ayarlamalar en önemli? Öncelikle herkese uyum sağlamak için daha kısa bir toplantı süresi önermek istiyoruz. Bu mantıklı. Daha kısa toplantılar daha verimli olabilir. Kesinlikle. Katılımcıların daha iyi odaklanmasını ve katilimini sağlar. Başka ayarlamalar da düşündünüz mü? Evet, farklı ihtiyaçları olan kişiler için esnek planlama da uygulayabiliriz. Bu harika bir fikir. Herkesin zamanına anlayış ve saygı gösterir. Ve daha kapsayıcı bir ortam yaratılmasına yardımcı olur. Ders 22. İçten düşünceler. Geçmiş deneyimlerimizin bizi nasıl şekillendirdiğini hiç düşündünüz mü? Evet, bazı anıların kalplerimizde nasıl da kalıcı olduğu büyüleyici. Aynen, hiçbir zaman tamamen silinip gitmeyen yağmur damlaları gibi. Bazen acı yavaş yavaş damlayıp bize kaybettiklerimizi hatırlatıyormuş gibi gelir. Bu anılar acı verici olsa da bize değerli dersler de veriyor. Doğru, karakterimizi ve başkalarına karşı empatimizi şekillendiriyorlar. Bu duyguları hayatımız boyunca nasıl yanımızda taşıdığımız ilginçtir. Evet, her damla aşk ve kayıp anlayışımıza derinlik katıyor. Bir bakıma bizi güçlendiriyorlar, öyle değil mi? Ders 23. Spor konuşmaları. Oynamayı en sevdiğiniz spor hangisi? Basketbol oynamayı seviyorum. Çok dinamik bir oyun. Bu harika. Ben de basketbolu seviyorum, gerçekten adrenalin pompalıyor.
Ekip çalışması ile stratejiyi birleştirmesini heyecan verici buluyorum. Kesinlikle. Mükemmel bir atış yapmanın heyecanı rakipsizdir. Üstelik hem formda kalmanın hem de sosyalleşmenin harika bir yolu. Herhangi bir takımda oynadın mı? Evet, geçen yaz yerellik takımındaydım. Kulağa eğlenceli geliyor. Bir gün böyle bir takıma katılmayı çok isterim. Ders 24, Yaratıcı Kariyerler. Hiç kuaför veya berber olmayı düşündün mü? Ben var. Ellerini iyi kullananlar için tatmin edici bir kariyer gibi görünüyor. Aynen öyle, yaratıcılığı pratik bir beceri seti ile birleştirir. Ayrıca insanların her gün kendilerini iyi hissetmelerini sağlarsınız. Evet, birinin görünüşünü değiştirmek onun güvenini gerçekten artırabilir. Ve bu alanda her zaman öğrenilecek yeni bir şeyler vardır. Doğru. Stiller ve trendler gelişmeye devam ediyor, bu da onu heyecan verici kılıyor. Aynı zamanda sanatsal yönünüzü ifade etmenin harika bir yoludur. Zahmetsizce güzel saç modelleri yaratabilen insanlara hayranım. Ders 25, Ev onarımları. Dairenizdeki onarımların nihayet tamamlandığını duydum. Evet, harika bir iş çıkardılar ama tuvalet sifonu biraz bozuk gibi görünüyor. Bu çok sinir bozucu. Bu her zaman bir şeydir, değil mi? Kesinlikle. Tam her şey düzeldi derken başka bir sorun ortaya çıkıyor. Umarım Bakim ekibi bunu hızlı bir şekilde çözebilir. Ben de öyle umuyorum. Sıhhi tesisat konusunda endişelenmeden alanımın tadını çıkarmak istiyorum. Bir şeyin yolunda gitmediğini bildiğinizde rahatlamak zordur. Kesinlikle. Sadece her şeyin mükemmel durumda olmasını istiyorum. Belki de tüm demirbazlar için kapsamlı bir kontrol istemenin zamanı gelmiştir. Ders 26, Alışverişin temelleri. Bu hafta sonu banyo malzemeleri ve deterjan almam gerekiyor. Ah, bu çok uygun. Benim de alışveriş listemde birkaç şey var. Başka neye ihtiyacın var? Sadece bazı temel temizlik malzemeleri ve birkaç kişisel bakım malzemesi. Temel ihtiyaçlarımızın bu kadar çabuk tükenmesi şaşırtıcı. Biliyorum. Sanki onları geçen hafta satın almışım gibi geliyor. Bu kadar çok seçenek varken alışveriş yapmak biraz bunaltıcı olabilir. Doğru, ama bazen yeni ürünleri keşfetmek de güzel. Evet, çevre dostu yeni markalar bulmak hoşuma gidiyor. Ders 27, Fitness modası. Yakın zamanda yeni bir spor sütyeni aldım ve üzerime tam oturdu. Kulağa harika geliyor. Destekleyici egzersiz ekipmanına sahip olmak önemlidir. Evet, egzersiz sırasında gerçekten fark yaratıyor. Bugünlerde ne kadar rahat ve sık olabildiklerini seviyorum. Kesinlikle. Çalışırken kendinizi iyi hissetmek harika. Spor giyimde favori bir markanız var mı? Hem konforu hem de performansı ön planda tutan markaları tercih ediyorum. Aynı şekilde. Kalite antrenmanlar sırasında büyük fark yaratır. Ayrıca gerçekten beğendiğiniz bir şeyi giymek motive edicidir.
Ders 28, hafta sonu kaçamakları. Bu hafta sonu kısa bir gezi yapmayı düşünüyorum. Bu heyecan verici geliyor. Aklınızda spesifik bir yer var mı? Belki yakınlardaki bir kasaba ya da aklımı tazeleyecek bir doğa alanı. Yeni yerler keşfetmek çok canlandırıcı olabilir. Kabul ediyorum. Küçük bir macera rutini bozabilir. Hafta sonu hava durumunu kontrol ettiniz mi? Henüz değil ama umarım açık hava etkinlikleri için güzeldir. Hava güzelse kamp yapmak harika bir seçenek olabilir. Evet. Doğaya yakın olma ve rahatlama fikrini seviyorum. Ders 29, kamp planları. Göle gitmeyi ve kamp yapmayı denemeyi düşünüyordum. Kamp yapmak çok eğlenceli görünüyor. Daha önce yaptın mı? Pek değil ama her zaman bunu deneyimlemek istemiştim. Gevşemenin ve doğayla bağlantı kurmanın harika bir yolu. Kabul ediyorum. Ayrıca geceleri kamp ateşlerinin özel bir yanı var. Kesinlikle. Ateş etrafındaki sohbetler ve hikayeler en iyisidir. Önceden yer ayırtmamız gerekip gerekmediğini biliyor musunuz? Evet, bazı popüler siteler özellikle hafta sonları rezervasyon gerektirmektedir. O zaman sunu kontrol edeceğim, kaçırmak istemiyorum. Ders 30, konuk ayırlamada kapsayıcılık. Son zamanlarda konuklara yönelik kapsayıcılık konusunda herhangi bir gelişme gördünüz mü? Evet, birçok yer saygının öneminin giderek daha fazla farkına varıyor. İşletmelerin kapsayıcılık yönünde adımlar attığını görmek cesaret verici. Kesinlikle. Herkes hoş karşılanmayı ve değerli hissetmeyi hak eder. Katılan herkes için çok daha iyi bir atmosfer yaratır. Ayrıca farklı bakış açılarını ve deneyimleri teşvik eder. Kesinlikle. Katilim topluluklarımızı ve etkileşimlerimizi zenginleştirir. Gelecekte daha da ilerleme görmeyi umuyorum. Ben de. Saygıyı savunmaya devam etmemiz bizim için çok önemli. Ders 31, Edebi Kesifler. Başından beri beni büyüleyen mükemmel bir kitabı az önce bitirdim. Bu harika. Neyle ilgiliydi? Dayanıklılık ve insan ruhu temalarını araştırdı. Kulağa ilginç geliyor. Bakış açımı zorlayan kitapları seviyorum. Evet, aksi takdirde muhtemelen almayacağım bir şey. Bazen beklenmedik yerlerde mücevherlerle karşılaşırız. Kesinlikle. Arkadaşlarım tavsiye etti, yaptıklarına çok sevindim. Kitap önerilerini paylaşmak harika, yeni favorilere yol açabilirler. Bir sonraki okumamda bunu kesinlikle aklımda tutacağım. Ders 32, Kayıt Makinesi. Müzik ve konuşma gibi sesleri kaydetmek için kullanılabilecek bir makineydi. Kulağa büyüleyici geliyor. Tam olarak nasıl çalıştı? Temel olarak titreşimleri yakalayıp bunları ses dalgalarına dönüştürdü. Vay, bu o zamanlar devrim niteliğinde olsa gerek. Kesinlikle. Bir ani seste koruyabildiğinizi hayal edin.
bunun insanların müzik deneyimini nasıl değiştireceğini görebiliyorum. Ayrıca konuşmaların belgelenmesine de olanak tanıdı ki bu harika bir şey. Evet, hikaye anlatımı için gerçekten yeni olanaklar açtı. Ve bugün kullandığımız modern kayıt cihazlarının önünü açtı. Ders 33, Bagaj alimi. Merhaba. Siz de bagajınızı almaya mı geldiniz? Evet öyleyim. Yine de yakın zamanda geleceğini umuyorum. Bu duyguyu biliyorum, beklemek oldukça stresli olabilir. Kesinlikle. Her zaman beklenenden daha uzun sürüyor gibi görünüyor. Umarım benimki taşıma sırasında kaybolmaz. Aynı şekilde. Uzaklara mı seyahat ettin? Yurt dışından geldim, bu yüzden gerçekten eve dönmeyi sabırsızlıkla bekliyorum. Bu çok heyecan verici. Bagajınızı aldıktan sonra bir planınız var mı? Sadece hızlı bir yemek ve sonra biraz dinlenme. Senden ne haber? Ders 34, Stiller. Son zamanlarda farklı tarzlar denemeye başladım. Kulağa ilginç geliyor. Hiçbir gruba katılmayı düşündün mü? Ben var. Başkalarıyla işbirliği yapmanın harika olacağını düşünüyorum. İşbirliği gerçekten yaratıcılığı ve yeni fikirleri tetikleyebilir. Kesinlikle. Ayrıca farklı bakış açılarını paylaşmak eğlencelidir. Sormamın sakıncası yoksa, hangi tarzları deniyorsunuz? Pop ve akustik seslerin bir karışımını deniyorum. Harika bir kombinasyona benziyor. Yeni şarkılar yazdınız mı? Evet, bir çift. Geri bildirimlerle nasıl geliştiklerini görmek için sabırsızlanıyorum. Ders 35, Festival. Diyali, kandillerin yakılmasıyla kutlanan çok güzel bir festivaldir. Gerçekten öyle. Işıklar çok büyülü bir atmosfer yaratıyor. Evet, hediye alışverişi de harika bir gelenek. Bu yönünü seviyorum. Aileleri ve dostları birbirine yakınlaştırır. Lezzetli tatlılar ve atıştırmalıklarla ziyafet çekmeyi de unutmayın. Kesinlikle. Yemek kutlamanın en güzel kısımlarından biridir. Hiç Diyali kutlamalarına katıldınız mı? Ben var. Neşeyle dolu çok zenginleştirici bir deneyim. İlgili gelenekler ve ritüeller hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorum. Ders 36, Bağlantıda kalmak. Hareket halindeyken, özellikle de isteyken güncel bilgilere gerçekten ihtiyacım var. Tamamen anlıyorum. Yapabildiğiniz zaman Wi-Fi'ye bağlanmayı düşündünüz mü? Evet, planım bu. Özellikle görüntülü görüşmelerde her şeyi kolaylaştırır. Kesinlikle. Ayrıca dışarıdayken mobil verilerinizi kaydetmenize yardımcı olur. Sabit bir internet bağlantım olduğunda kendimi her zaman daha baklı hissediyorum. Ve herkesle kesintisiz iletişim halinde kalmanızı sağlar. Kesinlikle. Daha sık check-in yapabilmeyi sabırsızlıkla bekliyorum. Nerede olursanız olun bağlantıda kalabileceğinizi bilmek çok rahatlatıcı. Evet, günümüzün hızlı dünyasında büyük fark yaratıyor.